Merhaba, hoş geldiniz. Çay içmeye mi geldiler? Merhabalar, ben Gürkan. Bugün sizlere kamera dünyasına adım atarken kameralarda neye dikkat ederek satın almanız gerektiğini anlatacağım. İlk kameranı alırken öncelikle kendine bir bütçe belirlemen lazım. Bütçeni belirlerken de öncelikle hangi amaçla kullanacağına karar vermen lazım. Sadece kamerada değil. Bunu kullanırken başka hangi ekipmanlara ihtiyacın var? Bu bütçenin yüzde kaçını kameraya ayıracaksın? Geri kalan ekipmanlarına ne kadar bütçe ayıracaksın? Bunlar çok önemli. Kullanım amaçlarına göre bütçen amatörden profesyonele göre yavaş yavaş artacaktır. Yavaş yavaş da artmayacak. Bütçeni belirledikten sonra zaten seçeneklerin azalacaktır. Kullanım amacına göre bu kamerayı hangi alanda kullanacaksın? Daha çok fotoğraf mı çekeceksin, video mu çekeceksin, yoksa ikisini aynı anda mı yapmak istiyorsun? Ya da bunu sürekli yanında taşıyacak mısın? Taşımak zor olacak mı? Bunlar aslında karar verme konusunda çok önemli etkenler. Çözünürlük, videoyu kullanacağın platforma göre alacağın çıktıyı ayarladığın, ilk başta ham görüntüleri çektiğin format aslında. 4K kullanabilirsin, Full HD kullanabilirsin, daha düşük 720p'lerde kullanabilirsin. Aslında bu senin nasıl bir içerik üreteceğine bağlı. Özellikle Instagram 4K görüntüleri çok fazla desteklemiyor. Yani sadece Instagram'a içerik üreteceksen Full HD çekim senin için yeterli olacaktır. Ama YouTube, internette başka internet sitelerinde kullanacağın içerikler üreteceksen 4K çekebilirsin ve yayınlayabilirsin. Sensör boyutu şöyle. Günümüzde kullandığımız çoğu kamerada crop sensörler var artık. Yeterli oluyor mu? Çoğu alanda yeterli oluyor. Işık kullanımıyla alakalı bu. Yani ışıklandırma yapabiliyorsanız crop sensörlerde de sizi tatmin edecek yeterli görüntü kalitesini yakalayabilirsiniz. Ama full frame sensörler ya da orta format sensörler daha az ışıkta, daha karanlık ortamlarda daha kaliteli çekimler yapmanızı sağlıyor. Alacağınız kamerada taşınabilirlik ve ağırlık gerçekten çok önemli. Yani sürekli yanınızda gezdirdiğiniz bir kameranın çok ağır olması, lensin çok büyük olması ya da yanında ekstra kullandığınız aksesuarların çok fazla olması sizi yoracaktır ve belki o çektiğiniz içerikleri, çekimlerinizdeki motivasyonunuzu bile azaltabilir bu. O yüzden daha ergonomik, pratik, daha hafif aletler kullanmanızı tavsiye ederim. Burada önemli olan aslında sizin o makineyle ne kadar rahat çalışabildiğiniz daha önemli. Yani çektiğiniz şeyin önemi evet çok fazla. Neyle çektiğiniz de çok önemli ama günün sonunda ne çektiğiniz daha önemli. Bir kamera almadan önce telefonunuzla deneyebilir. Gerçekten bunu yapmak istiyor musunuz? Buna karar verip ondan sonra kameralara bir yatırım yapabilirsiniz. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü ucuz aletler değil, aksesuarı, kurgu yaptığınız bilgisayarı olsun. Gerçekten masraflı işler. İlk başta bir telefonla deneyip basit kurgular, telefonda kurgular yapıp daha sonra bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz? Motivasyonunuz hala var mı bu iş için ya da enerjiniz buna yetiyor mu? Ona karar verdikten sonra gerçekten bir kamera alıp, aksesuarlarını alıp, bir kurgu bilgisayarı toplayıp ya da satın alıp bu işe girebilirsiniz. Kamera aldıktan sonra sıra geliyor lense. Lens alırken ne çekeceğinizin çok fazla önemi var. Nerede çekeceğinizin çok fazla önemi var. Çekim yapacağınız ortamın aydınlatmasının çok fazla önemi var. Bütçeniz dahilinde önceliğiniz düşük diyaframlı bir lens almak ama ilk etapta sabit açılı bir lens almaktansa zoom lens almak sizin için daha iyi olacaktır. Düşük diyaframlı bir zoom lens farklı alanlarda fotoğraf çekiminde, video çekiminde ilk başta kendinizi görmeniz, nasıl çekimler yapacağınıza karar vermeniz için zoom lens almanızı tavsiye edebilirim. Lens konusunda ilk önerim kit lensler olabilir. Bunlar genelde 18-55, 24-70 gibi hem geniş hem de dar açılı olabiliyor. Bunlar çoğu alanda iş görecektir. Bundan sonraki evre, bunlarla başlayıp bunlara alıştıktan sonra aynı lenslerin daha düşük diyaframları olabilir. Ya da iki farklı açıda hem geniş hem dar, sabit açılı, düşük diyaframlı lensler olabilir. Bunlar görüntü kalitesini çok fazla arttıracaktır. Işığın ilk geçtiği nokta lens gerçekten çok önemli. Video özelliklerinde çözünürlük ilk etapta videoyu kullanacağınız platforma göre tercih edeceğiniz bir şey. Sonrasında kameranın özelliklerinde netleme, odaklama hızı. Burada otofokusta kendinizi çekeceksinizdir. Vlog kamerası kullanacaksınızdır. Burada netlik çok önemli. Çünkü buna müdahale edemeyeceksiniz. Otofokusta kullanacaksınız. Burada nesne seçimleri var. Göz algılama, yüz algılama gibi ayarlar var. Bunları kullanacaksınız.
Burada markaların, modellerin netleme hızları değişiyor açıkçası. Bunu hangi alanda kullanacağınıza göre karar vermeniz lazım. Bu özelliklere göre seçenekleriniz artık azalacaktır. Çok fazla seçenek arasında kalmayacaksınız. Bu seçenekleri de farklı sitelerde, ürün karşılaştırma sitelerinde puanlamalar, kullanıcı yorumlarına dayanarak tercih yapabilirsiniz. Ürünlerin YouTube'da kullanıcı deneyim videolarına bakabilirsiniz. Fotoğrafta nasıl, videoda nasıl, hangi lensle nasıl kullanılmış gibi. Bunlara da baktıktan sonra karar verip satın alabilirsiniz.